Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle iki renkli harika bir model başlayacağız. Şöyle göstereyim. İkisi de bebe yünü, orta kalınlıkta 100 gram, 250 metre uzunluğu olan iplerden. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay, gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet. Bu modelde ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları artı 2 olması, yani çift sayıda olması gerekiyor. 2 ve 2'nin katları. İlmeklerimi çıkardım. 16 ilmek çıkardım. İlmeklerimi çıkardıktan sonra arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Gri ipimle arka yüzünde ilmeklerimi çıkardıktan sonra bir sırada ters ördüm. Daha sonra diğer renk ipime geçtim. Şu pudra rengine geçtim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim şu şekilde. Pudra rengiyle modelimi kurmaya başlıyorum. Gri ile ilmeğimi çıkarttım. Bir sıra ters ördüm arka yüzünde. Şimdi ön yüzüne geçtim. Diğer renk ipimle modeli kuruyorum. Kenar ilmeğimi bir önceki sırada örmemiştim. İp değiştireceğim için, yani rengini değiştireceğim için örmeden almıştım. Şimdi ördüm. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimin rengini değiştirdim burada. Daha sonraki ilmeğim, bakın, sıradaki ilmeğimin ilmeğin içinden değil, bir alt boşluktan girerek düz ördüm şu şekilde. Daha sonra iki ilmeğimi bir alarak tek ilmeğe düşürdüm. Kestim yani burada. Tekrar ediyorum. Sıradaki ilmeğin bir alt boşluğundan girerek bir ilmek çıkardım. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimi de ikisini bir alarak düz ördüm. Sıradaki ilmeğin bir alt boşluğundan bir ilmek çıkartarak alalım. Yani bir alt boşluktan örüyorum ilmeğimi. Daha sonra iki ilmeğimin ikisini bir alarak düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde devam ediyoruz. Yani pudra rengimizle devam edelim. 2 sıra bir renkle, 2 sıra diğer renkle model kurulacak. Eğer siz lastik üzerine başladıysanız lastiğin arka yüzünde bir sıra ters örün. Ön yüzüne geçince bu şekilde devam edeceksiniz. Evet, ilmeklerimi tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Bu modelde arka yüzünde hep ters öreceğiz. Farklı bir işlem yapmayacağız. Bir de çok aşırı sıkı örmeyin bu modeli. Daha çok iç içe giren bir model olur. Hafif şöyle rahat rahat alın ilmeklerinizi. Evet, sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi örmüyorum. Bakın, ipimi bıraktım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Çünkü diğer renge geçiş yapacağım. O zaman kenar ilmeğimi öreceğim. Evet, üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. İpimi değiştirdim. İpimi değiştirdiğim için kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra bir ilmek düz, bakın modeli kaydıracağım için bir ilmek düz ördüm. Daha sonraki ilmeğimin alt boşluğundan girerek ördüm ve sıradaki ilmeğimi ikisini bir alarak düz ördüm. Bir ilmek burada kaydırdık modeli. Bir alt boşluktan ördüm ilmeğimi. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimi de ikisini bir alarak düz ördüm. Gri ipimize geçince, yani modeli ikinci kez kurarken üçüncü sıra ön yüzünde bir düz ilmek örüyoruz. Daha sonra bir alt boşluktan ilmeğimizi örelim. Sıradaki iki ilmeğimizi de ikisini bir alarak düz örelim.
Evet, bakın şöyle. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sıra başında bir düz örmüştüm. Sıra sonunda da bir düz örerek sıramı tamamlıyorum. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Şu şekilde. Çünkü yine renk değiştireceğiz. Evet, 4 sırayı tamamladım. Bakın şöyle. Şimdi modeli bir kez daha kuralım. Diğer rengime geçiyorum. Şöyle arka taraftan pudra rengimi aldım. Modeli tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi renk değiştirdiğim için ördüm. Daha sonra ki ilmeğin bir alt boşluğundan girerek ilmeğimi ördüm. Şöyle ipimi sıkıştırayım. Evet, bir alt boşluktan ördüm. Ve sıradaki ilmeğimi ve bir sonrakini alarak, yani ikisini alarak düz ördüm. Bir alt boşluktan ördüm. 2 ilmeğimi ikisini bir alarak düz ördüm. Önce bir alt boşluktan, daha sonra 2 ilmeği ikisini bir alarak düz örerek devam ediyoruz. Pudra rengi ipimize geçince sıramızı tamamlıyoruz böyle. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bu tarafta örüyorum. Diğer tarafta örmeden alacağım. Çünkü renk değiştireceğim. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Gördüğünüz gibi model oldukça basit. Yeni örgüye başlayanlar bile kolaylıkla yapabilirler. Bunu birkaç renkle de yapabilirsiniz. Elinizde kalan, az kalan ipler değerlendirmiş olursunuz. Birkaç renkle de güzel olur. Evet, yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum çünkü ipimi değiştireceğim. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Şöyle arka taraftan gri ipimi aldım. Gri ipimi şu şekilde aldım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi bir sıra önce örmemiştim. Şimdi örüyorum. Daha sonra bir ilmek düz örüyoruz. Gri ipe geçince bir ilmek düz örelim. Bir sonraki ilmeğin alt boşluğundan şimdi ilmeğimizi aldık, ördük böyle. Daha sonra 2 ilmeği toplayarak düz ördüm. Bir ilmek alt boşluktan girerek ördüm. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir alarak düz ördüm. Üçüncü sırada yapacağımız işlem bu. Bir düz örüyoruz. Ondan sonra alt boşluktan örerek devam ediyoruz. Evet, sıra başında bir düz ilmekle başlamıştık. Sıra sonunda bir düz ilmekle tamamladım sıramı. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum.
Evet, yine kenar ilmeğimizi örmeden alalım çünkü ipimizin rengini değiştireceğiz. Evet, modeli 2 kez kurdum. Bakın model böyle devam ediyor. Bir parça da daha önce hazırladım. Şöyle yelek önü olarak düşünün bunu da. Lastiğimi gri ipimle yaptım. Hazır lastik uyguladım. Ön pata uyguladım. Şöyle bırakayım bunu. Burada da 8 ilmek ön patı kullandım. Burada kenar ilmeği kullanmadığımız için, çünkü pattan aldık kenar ilmeğini, burada bir ilmek kullandım. Bu şekilde yapacaksanız yani 2 ve 2'nin katları artı 1 olacak bir kenar ilmeği. Burada da kenar patı olarak kaç ilmek koymak isterseniz ona göre ayarlarsınız. Ben 8 ilmekle yaptım. Evet, model böyle devam ediyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şişimde 41 ilmeğim var. Bu parçaya 41 ilmekle başladım. Arka yüzü de bu şekilde. Şurada ipimi bağladım ve böyle devam ettim. Böyle bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde birkaç renk daha fazla kullanarak da yapabilirsiniz bu modeli. İsterseniz şöyle 2 renkle de uygulayabilirsiniz. Gayet güzel, yapımı kolay modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.